Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yeni nesil zırhlı araç projesinde ilk kazananlar açıklandı. FNSS ve BMC ile kontrat imzalandı. Bu ihaleyle ilgili çok fazla soru geldi. Yeni nesil araçlar hangi özelliklere sahip olacak? Neden FNSS ve BMC seçildi? Otokar'ın teklifi ne olacak? İşte bu konuları beraber savunma analisti Kubilay Yıldırım'la konuşacağız. Kubilay merhaba. Öncelikli olarak geçmiş olsun. Bir operasyon geçirdin. Sağlığın gayet iyi gözüküyor. Toparlanıyorsun. Dinlenirken bize zaman ayırdın. Sorularımız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Eyvallah Tolga. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bir varta atlattım. Bakalım. En kısa zamanda sahalarda diyeceğim de zaten inmişsin sahaya. Biz de seni sahaya indirdik. Önemli olan o. Şimdi tabii bu haftanın en tartışılan konularından bir tanesi Savunma Sanayi Başkanlığı önemli bir ihalesi. Yaklaşık 4 yıldır süren Türkiye'nin 6 ay sonrasındaki en önemli kara aracı projesi desek herhalde yanlış olmaz. FNSS ile 25 adet, BMC ile de 29 adet araç konusunda bir anlaşma yapıldı ve tabii ki çok fazla sorulan sorular var. Biraz bu işin detayına birlikte bakmak üzere senden bilgi talep ettim. Sen de sağ olsun kırmadın beni. Programımıza konuk olarak geldin. Öncelikli olarak beklentiler bu yönde miydi? Çünkü yarışan otokar da vardı. Otokara herhangi bir sipariş gelmedi. Ne bekliyordun? Ne gördün? Öncelikle senin bir görüşlerini, bakışını alalım bunlarla ilgili. Biraz projeleri ayıralım. Öncesinde biraz açalım bunları. Bahsettiğimiz proje yeni nesil hafif zırhlı araçlar projesi. Yeni nesil hafif zırhlı araçlarda platform sayısı çok olacak. Bu çok büyük, çok kapsayıcı bir başlık. Bu başlığın içerisinde paletli araçlar da olacak. 6x6 araçlar da olacak. 8x8 tekerlekli araçlar da olacak. Bir dolu da değişik görev yükü olacak. Bunlar işte mekanize piyade birliklerini, tugaylarını artık taşıyıp götürecek. Hem onlarla birlikte muharebe edecek. Onları gerektiğinde istihkam kurtarma desteğini verecek. Komuta kontrol desteğini verecek. Birlikleri bir yerden bir yere zırh altında ve ateş desteğiyle birlikte götürecek araçları temin etmeye yönelik bir proje. Araç sayısı, platform sayısı 5 ya da 6 diye dile getirilmişti ama bu değişebilir. Bunlar yaşayan projeler. Değişik varyasyon sayısı da 50 küsürleri bulacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu 35 milimetrelik ZMA ile bu iş bitmeyecek. Bunun havan aracı da var, farklı komuta kontrol araçları var. Belki değişik tipte keşif gözetleme araçları olacak. Üzerinde sadece 12.7'lik bir sarp taşıyan gelişmiş ZPT'ler olacak. Asıl önemli olan şey araçların zırh korumaları ve mobiliteleri ve yük, daha doğrusu işte insan ve silah sensör yükü taşıma kapasiteleri. Burada da yine ikiye ayırabiliriz. Tekerlekli araçlar ve paletli araçlar. Paletliden ne tekerlekliden tam olarak vazgeçebilmemiz mümkün değil. Artık yeni nesil tekerlekli araçların arazi kabiliyetleri, her türlü ortamda gidebilme yetenekleri çok arttı. Otomotiv kabiliyetleri çok arttı bu araçların. Ama yine de bir paletli gibi değiller. Paletlinin ağırlığına, masrafına, idame ve yürütme masraflarına değiyor mu? Hala değiyor. Türkiye engebeli, değişik dağlık, ovalık vesaire coğrafyalara sahip. Çok farklı iklim koşullarında, çok farklı coğrafyalarda muharebe etmek zorunda kalacak bir ülke. Öyle tek düze bir ülke değil maalesef. Bu sebeple bütün bu varyasyonu, bütün bu değişik araçlara sahip olması gerekiyor. Ve burada da aslında önümüzde hazır olan yeni nesil hafif zırhlı araçlar projesinde önümüzde hazır olan 6x6 ve 8x8 araçlar vardı. Bu konuda Türkiye'nin 2 tane büyük üreticisi zaten var. Bunlardan bir tanesi FNSS, diğeri de Otokar. Otokar zaten Arma serisiyle uzun bir süredir, neredeyse 20 senedir zaten piyasada vardı. Onlar tam bir nesil kodu kullanmıyorlar. Hani Arma 1'in birinci nesli, ikinci nesli diyemeyiz. Onlar türev çıkartıyorlar. İlginç bir mühendislik yetenekleri var. Bizde örnek olarak belirli sayıda Arma modelleri çıktığı gibi Arma sürekli gelişti ama aynı zamanda mesela Arma'yı Birleşik Arap Emirlikleri çok beğenmişti. 2010'larda özel bir versiyonunu istediler Rabdan adı altında. Arma neredeyse yeniden tasarlandı. Rabdan daha geniştir mesela bizdeki şeye göre. Bizdeki 8x8'lere göre ve özel olarak da bu Rusların bir tane 100 milimetre havana benzer düşük basınçlı bir tane top atan kulesi var. Onun entegrasyonunu istediler. Ona göre onun işte o taret bileziğine göre genişletildi araç. Taşıma kapasitesi arttırıldı. İçinde işte belirli yerlerde mühimmat stoğu eklendi. Kule oturtuldu üzerine ve yani yanlış hatırlamıyorsam 700 küsür 800 küsür falan Rab'dan Türkiye'de üretildi, gönderildi. Artı bir kısmı da Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretildi. Sanıyorum da bir ikinci paket mi bekliyorlardı? Tam emin değilim. Biraz
biraz artık hafızam beni yanıltıyor. Pars aracı ise, FNSS'nin Pars aracı ise yine hakeza 20 küsür sene, belki 25 senelik falan bir mazisi olan, zamanındaki işte bu projenin emekleme dönemlerinde Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı olursa diye, yani eldeki BTR 60'ları, BTR 80'leri değiştirmek gerekirse elde böyle bir tekerlekli araç imkanı olsun diye onun için hızlı bir şekilde tasarımı temin edilmiş, yurt dışından temin edilmiş bir araç olarak başladı. Bir araç projesine dönüştü. Tabii ki işte normal standart bir 8x8 bir takım özellikleri vardı. O zamanlar Pars'ın en tabii farklı özelliği o hidropneumatik ayarlanabilir süspansiyonuydu. Araç kalkıyor, iniyor vesaire. Fakat bu tabii 4 nesil geçti. Bu 4 neslin içerisinde birinci, ikinci nesli işte Malezya'da vesairede geliştirilerek oranın Adnan aracı haline geldi. Zaman içerisinde Umman'da vesairede çeşitli adetlerde temin edildi. Bu nesiller geliştikçe bu araç bir kere daha fazla yerlileşti ve aynı zamanda da hem mayın dayanımı arttı, tüm balistik koruması arttı, aynı zamanda mobilitesi, genel kullanımı vesairesi falan da arttı. Onun dışında da bu Pars ailesi bizim özel maksatlı taktik zırhlı araçlar dediğimiz özel maksada ait, yani belirli bir iş için yapılmış. İşte sensör taşısın, bilmem ne yapsın, radar taşısın, işte KBRN aracı olsun vesaire gibi belirli bir takım görev yüklerini taşımak için kara kuvvetleri ve az miktarda da jandarmanın araç teminine yönelik bir projesinde seçildi. Özel bir araç tasarlandı. Orada ön tarafı camlı, yani Almanların bu Fuchs ya da Fox aracı vardı. İşte 1. Körfez Savaşı'nda görüp çok beğendiğimiz, ona benzer bir araç oldu. Ön taraf panoramik camlı. Dolayısıyla durumsal farkındalığı yüksek. Özel bir araçtı. Daha sonra da yakın zamanda zaten 1,5 sene önce sanıyorum teslim edildi. 12 mi 15 araç mıydı? Özel Kuvvetler Komutanlığı'na tam olarak onların istediği, onların belirli görev profillerine, belirli mobilite profillerine göre tasarlanmış araçlar yapıldı. Yine Pars'ın izci modeli dediğimiz araçlarla. Mayın dayanımı vesairesi çok yüksek. Bu arada da tabii bu yeni nesil hafif zırhlı araçlar projesinin ön seçim, ön eleme testleri başladı. Burada aslında şimdiye kadar bildiğimiz projelerden biraz daha farklı bir tedarik seçim modeli izledi SSB. SSB bu projenin ana yürütücüsü. İhtiyacı belirleyen, CSK ile görüşen, işte endüstriyalizasyonunu planlayan Savunma Sanayi Başkanlığı. Savunma Sanayi Başkanlığı bu sefer bambaşka bir iş modeli denedi, bir test modeli denedi. Belirli bir ister paketi verdi firmalara. Bu da işte şunu yapsın, bunu yapsın, şu sistemleri taşıyabilsin, şu menzile gitsin, şu balistik özelliklerde olsun vesaire diye konfigürasyonları verdi. Tabii bir sürü araç var çünkü. Buna göre de firmalardan o sıradaki en gelişmiş test araçlarını temin etti ve belirli bir referanslı test ortamında araçlar test edildiler. Bu işte Otokar'ın Arma sistemi, FNSS'nin Pars 4'ü, hakeza Altuğ'un ilk prototipleri bu şeylerde yarıştılar. Buradan yapılan geri dönüşlerde çıktılar. Çok kırıcı, çok zorlu bir test. Biz Türkiye'de böyleyizdir. Her şeyi olsun isteriz muhakkak. En sert şeylere tabi tutarız. MPT-56'yı işte NATO'nun 52 tane değişik testine tabi tutan tek ülkeyiz diye bir ara böbürleniyorduk. Elde edilen tecrübelerle araçlar bir miktar daha geliştirdiler. Bu arada da tabii şeyler büyüdü, değişti. Sanıyorum isterler de bir miktar esnetilebildi. Yani araçların daha büyük olabilmesine yönelik, tam emin değilim buralarda. Ama gün sonunda yarışan sistemler Pars'ın Alfa modeli, Otokar'ın Arma 2 modeli ve işte yine bildiğim kadarıyla Altuğ'un belki bir miktar daha geliştirilmiş bir modeli oldu. Onun Altuğ 1, Altuğ 2'si falan yok tabii henüz. Burada da işte araçlar gerçekten bir sınıf atladılar aslında. Pars Alfa'da bunu FNSS uzun bir süredir dile getiriyor. Ne kadar da böbürlense bununla haklıdır. Çünkü bambaşka bir araç yarattı aslında. Bütün o konstrüksiyon bilgisi, araç otomotivi bilgisi, dinamiği, balistik koruma bilgisiyle bambaşka bir araç yaptılar. Az önce anlattığım gibi o standart konfigürasyondaki o 8x8, 6x6 formattan çıktılar ve motoru aracın tamamen, motor ve transmisyonu, yani güç paketini aracın önüne sığdırdılar. Böyle uzun bir motor kaputu gibi bir ön taraftaki bir zırhlı bölgenin altında güç paketi kaldı. Onun hemen arkasında yan yana oturan aracın şoförü ve tabii neredeyse 180 derece görüş açısı var. Yani Pars izcide murad edilen şeyi otomatik olarak aslında standart Pars Alfa'da da başarmış oldular. Bakınca periskoplardan hakikaten 180 dereceyi görebiliyorsun. Yanında araç komutanı oturuyor. Araç komutanı da bunu görüyor
görüyor ve arkayı döndüğün zaman da kabinle birliktesin. Yani bütün taşıdığın personel yahut da işte eğer bir ZMA vesaire ise nişancı şudur budur, bunlarla arada hiçbir motor kompartmanı yok, telsizle konuşmana gerek yok. Doğrudan yüz yüze bakabiliyorsun, el işaretleriyle, yüz işaretleriyle haberleşebileceğin kadar böyle monolitik kabinli bir araç haline geldi. Ve tabii böylelikle de araç bir miktar kısalmış oldu. İçerisindeki ölü hacimler azalmış oldu. Aracın boyu posu azaldı. Korunması gereken, balistik olarak korunması gereken hacim küçülüp kompaktlaşınca tabii araç hafifledi. Yani sunduğu koruma seviyesine göre ağırlığı, büyüklüğü, dönüş çapı, şusu, busu her şeyi değişti. Aynı zamanda tabii sanıyorum o motorun önde olması vesairenin getirdiği bir takım işte suya girişte, çıkışta, bir takım tepe tırmanmalarda otomotivde bir takım avantajları oldu. Onlar biraz daha işin detayı. Bu araçların bazıları tabii yük taşıyacaklar arkalarında. Onu dengelemiş oldular vesaire. Yüzüşü müzüşü falan da sanıyorum epeyce dengeli bir araç oldu. Hakeza Arma 2 de 40-45 tonlara kadar büyüyebilecek, o kadar büyük yürüre, alt yürüre, amortisör sistemlerine, şuna buna sahip, kapasitesi oldukça artmış, zırh kabiliyeti son derece artmış, büyük monolitik zırhlarla, panellerle kaplı bir araç haline geldi. Dolayısıyla bunlar gerçekten dünya standardında makul fiyatlı, mobiliteleri çok yüksek ve koruma oranları yeterince yüksek, çok harcı alem araçlar haline geldiler. Uzun süren, sanıyorum 1 seneye yakın sürdü bu test faaliyeti. Bu test faaliyeti içerisinde araçlar notlandılar, edildiler vesaire. Geri dönütler yapıldı. Az önce bahsettiğim gibi ara geliştirmeler yapıldı. Modeller değişti vesaire falan ve bunun vesilesiyle de bir seçime gidildi. Bu imzalarla da aslında ZMA modeli, yani standart olan Korhan Kulesi, 35 milimetrelik bir silah, Aselsan'ın Akkor'unun bir light modeli, tek bir mat atıcı ve yine 4 tarafta küçük AES radar. Onun optikleri, şunları bunları, o bir suite aslında. İçerisinde uzaktan kumandalı falan bir kule bu. Yani personeli kulenin içinde değil, aşağıda oturuyorlar. İşte mühimmat beslemeleri, şunları bunları vesaireleri Altay projesinden elde edilen tecrübelerle, konsollar, işte atıcının, nişancının konsolları vesairesi, şusu busu oradan türetilmiş. Oldukça modern bir kule, ağır bir kule ama modern bir kule. O zaten aracın üzerine oturtulacak. Araç bunun taşıyıcısı olacak. Onu BMC'ye verildiğini gördük. 29 adedi bu şekilde Korhan Kulesi ile tedarik edilecek. Bunun dışında da 6x6 ve 8x8 daha özel maksatlı araçlar. Yani 6x6 komuta kontrol araçları, kabinin içerisinde konsollar, bir dolu işte haberleşme ekipmanı, şudur budur var onlar. Zırhlı istikam aracı, üzerinde vinç tertibatı vesairesi olan, işte kurtarma aracı olan 8x8 araç. ZPT olan, üzerinde 12.7'lik SARP olan araç vesaire gibi, bunlar farklı bir 4 ya da 5 değişik araç tipi de FNSS'ye, Pars Alfa'ya verildi. O şekilde de sanıyorum sözleşmeleri imzalanmış oldu. Bu arada da tabii Otokar'ın armasına herhangi bir proje burada. Yeni nesil hafif zırhlı araçlar projesinin bu ilk paketinde herhangi bir şey verilmedi. Bu konuda da tabii birkaç gündür tartışıyoruz. İşte genel bir kanısı var ya, Otokar Koç grubu kötü, diğerleri iyi vesaire falan. Burada yorumlar çok acayip yerlere gidiyor. Biraz o konuda garip bir heyecan var. Otokar Türkiye'de TSK'ya arma satmıyor değil. Hatta yani bu ilk 50 küsür adetlik projeden bile daha çok armayı envantere sokmuş yahut da sokacak da olabilir. Bunlar neler? Aselsan'ın bir süredir temin ettiği, silahlı kuvvetlere teslim ettiği 8x8 ve 6x6 araçların üzerine teçhizli özel görev yüklerinin hemen hemen hepsini armayla veriyor. Hakeza işte Kobra 2 artık alınmıyor, işte vuran Amazon alınıyor vesaire. Yok, Kobra 2 alınıyor. Kobra 2 Serhat radarlarıyla giriyor envantere. Girmeye de devam ediyor. Onunla planlandı, yapıldı. Sanıyorum o zaman bir şekilde Kobra 2 aracı üzerine o vardı galiba. Hatırlamıyorum o süreci. Onunla planlanılmıştı. Tasarım ona göre yapılmıştı ve şimdi de mobil zırhlı araç üzerine 4x4 araç üzerindeki Serhat radarları, havan tespit radarları yani Kobra 2'lerle veriliyor. İşte Ilgar dediğimiz bir Aselsan'ın Ilgar 2, Ilgar 3 dediğimiz haberleşme, elektronik harp ve elektronik taarruz sistemi var. Bu ilk defa 6x6, 8x8 zırhlı araçlar üzerine de teçhizli bir şekilde sunulmaya başlandı. Bunlar yine Arma'nın üzerine teçhizli. Bildiğim kadarıyla da teslim edildi.
TSK'ya bunlar 2 adet işte bir değişik frekans bantları 2 aracı dağıtılmış durumda. Bunu 6x6, 8x8'e de koyabiliyorsunuz yahut da kamyona, taktik kamyon üzerine kurulu. İkisi de 2'şer araca dağıtık şekilde jeneratörleri, şunları bunları falan var üzerlerinde. Bu şekilde hareket edebiliyorlar. Yahut da işte geçenlerde gördüğümüz o Voltran'a falan benzeyen Aselsan'ın yine Yener sistemi. Yani oldukça gelişkin bir önünde terahertz radar falan olan, yanlarında ayrı yere nüfuz eden radarlar olan bir mayın bulma aracı ya da el yapımı patlayıcı bulma aracı. İşte söylediğim gibi yani envanterde aslında işte otokarın arma araçları zaten var. Değişik görevlerde girmeye de devam ediyor. En son İDEF fuarında da geçen sene, evvelki sene Korkut Kulesi'ni yine bir arma 8x8'in üzerinde göstermişti Aselsan. Onlar birlikte iyi çalışıyorlar demek ki. Projede böyle bir sistem olursa, tedarik edilirse bunu Aselsan yine birlikte iyi çalıştığı firmayla, otokarla yapıp yine TSK'ya bu şekilde teslim edebilir. Keza yeni nesil hafif zırhlı araçlarda da işte bir miktar Altu, bir miktar Pars Alfa tedarik edilecek gibi görünüyor. Biraz envanter bu. Yani bir de işte bu özel maksatlılar var. Onlar işte Pars'ın başka bir modeliyle teçhiz edilecek. Özel maksatlılarda TÜMOSA'nın motoru kullanılacak. Sanıyorum da onu bekliyorlar teslimatlar için. Yoksa araçları teslim etmekte, FNSS için üretip teslim etmekte bir sorun olacağını zannetmiyorum. Biraz işte karışık bir envantere doğru gidiyoruz. Evet, elimizde 3 majör üretici var. Bunların işte bazıları çok başarılı, bazıları başarılı ürünleri var. Mühendislik kabiliyetleri çok gelişkin bu firmaların. Özel sistemler yapabiliyorlar. Ama biz de sürekli biraz çingene çadırına çevirmiş durumdayız envantere. Merak ettiğim bir konu, Türkiye boyutlarında savunma sanayine sahip bir ülkenin bu kadar 3, hatta Nurol'u da koyalım yanına biraz daha ufak araçlar konusunda, ama böyle 4 büyük üreticisi olan başka ülke var mı? Biraz daha birleşiyor mu üreticiler? Biraz da şöyle bir dünya pazarına bir bakış alabilir miyim? Evet, işte en yakın örnekler belki Almanya olabilir. Almanya'da işte Krauss-Maffei var, Rheinmetall var vesaire, işte MAN grubu var, o bir şeye dönüştü. O da satın alındı Rheinmetall tarafından. Yani pek de aslında bu kadar çeşitlilik yok. Hele ki böyle azar azar 25-30 araç ona, 25-30 araç buna, ara ara 3'er 5'er araç şu firmaya vererek götürülebilecek bir sektörde değil. Çünkü mühendislik yükü çok ağır işler bunların hepsi. 5 benzemez ürün. Hepsinin çok farklı test faaliyetleri var. Bu konuda da bizim tedarik makamımız çok bonkör sayılmaz. Her şeyin en iyisini ister. Her şeyde en ucuza ister. Her şeyde dün ister. Türkiye'deyiz biz böyle bu iş. Dolayısıyla bunların hiçbirisi bu firmalar için aslında çok çok karlı işler maalesef değiller. O konuda biraz hoyratlık ediyoruz denebilir aslında. Belki de burada Savunma Sanayi Başkanlığı verilen az sayıda siparişlerle aslında ihracat yönünde yapılacak satışlarla belki de dengelenecek buraya doğru bir gidiş var, ama enteresan gelişmeler. Çok fazla da soru işareti vardı. Aklıma gelen soruları sordum. Zaten çoğunluğunu sen de yaklaşımınla çok güzel anlattın. Buradan yeni muhtemel daha ufak siparişler devam edecek. Herhalde bu projeyi minimum 10 yıl daha konuşuruz gibime geliyor. Bu arada da belki de az sipariş verilmesinin nedeni malum Ukrayna Savaşı'nın 3. yılı döndü artık. Savaş içerisinde de alınan çok farklı dersler ve yeni tehditler var zırhlı araçlar için. Belki de onlara karşı alınacak önlemlerin uygulanması, bu konudaki askerden gelecek talebin sahadan araçlara uygulanması gibi gelişmeler olacak gibi duruyor. Teşekkürler Kubilay. Ben teşekkür ederim. Evet, yeni nesil zırhlı araç projesinin ilk adımındaki detaylar bu şekilde. Muhtemel bu projeyi yaklaşık herhalde 10 yıl boyunca konuşacağız. Farklı paketleri gelecek. 3 büyük üreticimiz var ve bu üreticiler aynı zamanda tecrübelerini ihracat ürünlerine yansıtıyorlar. Onlar için belki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk etaptaki ihtiyaç paket miktarları küçük, ama dünyada bu konuyla ilgili farklı bir gelişim ve değişik pazarlar var. Elde edilen tecrübeler de bu ürünlere yansıyacak ve biz bunları ilerleyen zaman içerisinde ihracat ürünleri olarak görmeye başlayacağız ki zaten bir kısmını da uzun süredir ihracat başarısı olarak sizlere aktarıyoruz. Dilimiz döndüğünce bu konuyu size aktarmaya çalıştık. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.